Siz ikinci el eşya kullanmayı seviyor musunuz? Bazı eşyayı aldığımda kendimi çok mutlu hissediyordum. Bazılarını aldığımda ise ne zaman kullansam sanki negatif bir şeylerle karşılaşıyormuş gibi hissediyordum. Önce size Balat'tan aldığım ikinci el ürünleri göstereceğim. Daha sonra sizinle birlikte onları arındıracağız. Benim içim rahat ediyor ve bu şekilde severek kullanıyorum. Kendime ait hissediyorum. Diğer önceki kullanan kişinin enerjisinden arındığını düşünüyorum. 250 TL'ye aldım Balat'tan. Şöyle mezattan aldım. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutma. Hadi gel şimdi beraber ikinci el eşyalarımızı önceki sahiplerinin enerjisinden arındıralım. O halde videomuza başlıyoruz. Bu ikinci el eşyaları önceki sahibinin mutsuzlukları, hüzünleri sindiyse. Bu soru benim aklıma çok fazla geliyordu ama ikinci el eşya almayı da çok sevdiğim için bunlardan kurtulmak için bir ritüel olmalı diye düşündüm. En azından aldığım ikinci el eşyaları arındırdığımı düşünüyorum ve içim rahat ediyor. Enerjiye de çok inanıyorum. Son günlerde dua da bir enerji, dünya da enerji üzerine dönüyor. O yüzden evime aldığım bu küçük objeleri, eşyaları, bu ritüelleri yaparak mutlaka arındırıp temizleyip ondan sonra evimde kullanıyorum. İkinci el marka çantalar, ikinci el marka eşyalar, mutfak eşyaları, fincanlar. Öğrencilik dönemimde bunları çok kullanmıştım. Alım gücünün daha az olduğu dönemlerde de çantalarda, marka ürünlerde ikinci el eşya kullanıyordum. Marka çanta, eşarp, şalları ikinci el kullanmıştım. Bazen bazı eşyayı aldığımda kendimi çok mutlu hissediyordum. Bazılarını aldığımda ise yani ne zaman kullansam sanki negatif bir şeylerle karşılaşıyormuş gibi hissediyordum. Belki de psikolojiktir bilemiyorum ama eşyaların üzerine sinen bir enerji olduğuna ben inanıyorum. Siz inanırsınız, inanmazsınız. Bu tamamen size kalmış bir şey ama en azından içimizi rahat ettirecek bir ritüel oluşturdum. Ve bunu çok araştırarak buldum. Enerji alanları, dua hangisine inanıyorsanız onu uygulayabilirsiniz. Ama şimdi ilk olarak şöyle bir poşetimiz var. Bunları ben bu hafta Balat'a gittik. Balat'ı çok seviyorum. Orada müzayedede satılan antika ürünler var biliyorsunuz ki. Bir sokakta da sırf böyle fincan ve hediyelik eşyalar, çok eskiden kalmış ürünler satılıyor. Oradan aldım. Neler aldım ona bakalım. Antika ürünleri çok seviyorum. Gelin beraber açalım. Şu. Bakın göstereyim. Böyle bir fincan altlığı. Bir tane daha var. Böyle. Bunlar eskiden Almanya'dan geliyordu arkadaşlar. Hemen hemen herkesin vitrininde vardır. Bu da bakın fincanları. Şöyle. Bunların tanesini arkadaşlar ben 250 TL'ye aldım Balat'tan. Şöyle mezattan aldım. Çok güzel. Arkasında da yazıyor. Bunların bir Çin olanı vardı. Bir de Amerika olanı vardı. Ben Amerika versiyonunu aldım. Şöyle arkasında da yazıyor. Diğer fincanı da açıyorum. Evet, diğer fincanımız da böyle. İçi de bakın gayet yeni. Arkasındaki damgayı da okudum arkadaşlar. Bakın bunu da ben ikinci elden aldım. Bu ikinci el eşyanın aynısı benim anneannemin vitrininde vardı. Rahmetli anneannemin vitrininde. Vefatından sonra ilgilenemedik ve ne olduğunu bilemedim. Kayboldu. O kadar çok üzüldüm ki sonunda aynısını gidip bir antikacıdan buldum ve aldım. Peki bu eşya kime ait? Bunu bilmiyorum. Acaba o mutlu bir evde miydi? Mutsuz bir evde miydi? Bu vazonun güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Kim bilir kimin de. Fincanı da hemen size gösteriyorum. Şöyle bir tabağı var. Arkasında da bakın böyle bir damgası var. İngiliz porseleni arkadaşlar. Fincanımız da böyle. Çok tatlı. Şuna bakın. Bu da yine çok eskilerden kalma bir fincan. Bunları kullanmayacağım. Öncelikle ritüelimi yapacağım. Eski sahiplerinin enerjilerinden arındıracağız. Ondan sonra da kullanıma başlayacağız. Bir kova alacağız. Kovamızın içerisine su dolduracağız. Kaya tuzu ve sirke koyacağım. Kaya tuzu ve sirkeli suda bunları bir gün bekleteceğim. Tam bir gün sonunda çıkaracağım. Bu işlem esnasında evinizde ada çayı da yakabilirsiniz. Dua da açabilirsiniz. Negatif enerjilerinden arınmalarını sağlıyor. Felak, Nas, Ayetel Kürsi okuyup Allah'ım bu güzel eşyayı hayırlısıyla evimde kullanmayı nasip eyle. Çanta aldınız. Çantayı nasıl arındıracaksınız? Yine tuzlu sirkeli bir su yapıp suyla eşyanın üzerine silebilirsiniz. Bu bir ayakkabı olabilir, bu bir çanta olabilir. Kıyafet aldınız. Tuzlu sirkeli suyun içerisine bu kıyafeti daldırıp yine bir
bir gün bekletebilirsiniz. Ardından adaçayı, tütsüsü yakabilirsiniz. Dua okuyabilirsiniz. Felak, Nas, Ayetel Kürsi. Benim içim rahat ediyor ve bu şekilde daha severek kullanıyorum. Kendime ait hissediyorum. Kullanan kişinin enerjisinden arındığını düşünüyorum. Kabımızı aldık. İçine eşyalarımızı koyuyoruz. Su ilave edeceğim. Kaya tuzu atıyorum. Ve sirke. Bu bir gün bekleyecek arkadaşlar. Bir tabağa adaçayı koydum. Sonra bu adaçaylarını tütsü olarak da yakabilirsiniz. Bakın adaçayı tütsüsünü de böyle gezdiriyorum. Evet, dualarımızı da okuyalım. Felak, Nas, Ayetel Kürsi. Daha sonra güvenle kullanıyorum. Hadi gelin şimdi çanta ve ayakkabımı nasıl negatif enerjilerinden, ilk kullanan kişinin enerjisinden arındırdığımı size göstereyim. Yine bir kabımın içerisine su doldurdum. İşlemimiz yine aynı. Önce kaya tuzu, arkasından sirkeyi ilave edip elimle şöyle gelişigüzel bir şekilde karıştırıyorum. Sonrasında bezimi alıp bu karışımın içerisine daldırıyorum ve aldığım ürünlerimi bu karışıma batırdığım bezde her tarafına gelecek şekilde içini ve dışını siliyorum. Bu çantayı ben yıllar önce dolap uygulamasından almıştım. Hala kullanıyorum. Çok da seviyorum. Bayağı vintage bir ürün. Daha sonra yine ayakkabıyı da bu şekilde silebilirsiniz. Bunu da size gösteriyorum. Ayakkabıyı ben ikinci el kullanmaktan pek hoşlanmıyorum ama tercih edenler için nasıl uygulanacağını sadece göstermek istedim. Sonrasında biraz adaçayı çay tabağına koyup yaktım. Felak, Nas, Ayetel Kürsi dualarımı da okuyarak tütsümü eşyalarımın üzerinde gezdirdim. Bakın artık negatif enerjilerinden arınmış oldu. Kıyafet aldıysanız da yine sirkeli tuzlu suya bu şekilde batırıp bir gün bekletebilirsiniz. Benim yaptıklarım bunlardı arkadaşlar. Pratik tüyolar, faydalı bilgiler ve mutlu ev yaşamı için sırlar paylaşıyorum. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi, yeni videolardan haberdar olabilmek için ise bildirim zilini açmayı unutma. Beni diğer sosyal medya platformlarında da takip edebilirsin. Yeni ve güzel bir içerikte görüşmek üzere. Hoşça kal.